Herkese merhabalar, Entel Diyar'a hoş geldiniz. Ben Serkan Culun. Bu bölümde çıktığı tarihten itibaren çok fazla izlenen, yorum yapılan American Psycho filminin incelemesini yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Bret Easton Ellis'in romanından uyarlanan American Psycho, Patrick Bateman karakteri üzerinden modern insanın, özellikle de kapitalist bireyin iç dünyasını keskin bir bıçak gibi açıyor. Film, sadece bir psikopatın kanlı hikayesi değil, aynı zamanda tüketim toplumunun boşluğunu, bireyin kimlik kaybını ve içsel çürümeyi gözler önüne seriyor. İncelemeye başlamadan önce Patrick Bateman'ı salt bir katil olarak görmenin eksik bir bakış açısı olacağını söylemek lazım. Çünkü Bateman, bir bireyden çok sistemin bir ürünü, belki de bir yansıması. O halde bu karakterin çöküşünü adım adım ele alalım ve bu psikopatın içinde neler olup bittiğini anlamaya çalışalım. Bateman'ı ilk sahnelerde nasıl görüyoruz? Sabah ritüelleri, cildi için yaptığı özel bakımlar, jilet gibi takım elbiseleri, son moda restoranlarda yemek yemesi, kendi hayatını mükemmel bir reklam filmi gibi kurgulamış biri, değil mi? Peki bu titizlik neyin göstergesi? Baudrillard'ın simülasyon kavramı burada devreye giriyor. Bateman'ın yaşadığı dünya, gerçekliği tamamen yitirmiş bir simülasyona dönüşmüş durumda. Giydiği pahalı kıyafetler, çevresine sunduğu kimlik, hatta ilişkileri bile sahte. Her şey yalnızca bir imajdan ibaret. En çarpıcı nokta ise şu: Bateman'ın gerçekten cinayet işleyip işlemediği gibi, etrafındaki insanların bile kim olduğu belirsiz. Gerçek tamamen kaybolmuş. Geriye sadece imgeler kalmış durumda. Eğer bir insan sadece markalarla ve statüyle tanımlanıyorsa, kendi benliğini kaybetmiş demektir. İşte Bateman'ın trajedisi burada başlıyor. O, kendi imajının kölesi olmuş biri. Devam edecek olursak, Bateman'ı diğer insanlardan ayıran en büyük şey empati yoksunluğu. Sevgilisi Evelyn ile konuşmalarında, meslektaşlarıyla etkileşimlerinde, hatta öldürdüğü insanların çığlıklarına verdiği tepkide bile bunu görüyoruz. O gerçekten hissetmiyor. Psikolojide buna antisosyal kişilik bozukluğu denir. Ama Bateman sadece klasik bir psikopat değil. O, aynı zamanda kapitalizmin ürettiği bir canavar. Onun için bir insanı öldürmekle pahalı bir yemek yemek arasında fark yok. İkisi de sadece birer tüketim nesnesi. Bunların hepsi onun gözünde sadece sahip olma ve yok etme döngüsünün parçaları. İnsan hayatı bile tüketildiğinde haz veren bir obje gibi. Bu yüzden cinayetleri işlediğinde pişmanlık duymuyor. Çünkü öldürdüğü insanları gerçek bireyler olarak görmüyor. Onlar tıpkı bir yemek tabağı gibi sadece birer araç. Her şeyi sahip olunacak bir obje olarak görüyor. Ve sistemin ona sunduğu bu sınırsız tüketim hırsı içinde giderek daha da yok oluyor. Burada insanın kendine yabancılaşması durumu devreye giriyor. Ama Bateman sadece kendine değil, diğer insanlara da yabancı. Kurbanlarının canı, acısı, duyguları onun için bir anlam ifade etmiyor. Bateman'ın duygusuzluğu sadece insanlara yabancılaşmasıyla sınırlı değil. Özellikle kadınlara karşı olan tavrı tam anlamıyla bir nesneleştirme örneği. Onları sadece birer beden olarak görüyor, eğlence aracı olarak kullanıyor ve sonrasında acımasızca öldürüyor. Bu noktada film, toksik maskülenliği de sert bir şekilde eleştiriyor. Bateman tam anlamıyla kapitalist düzenin ideal erkeği. Güçlü, zengin ve acımasız. Ama içi tamamen boş. İşte bu yüzden Bateman'ın kadınları tüketim objesi gibi görmesi sadece onun psikopatlığının değil, aynı zamanda sistemin bir yansıması. Peki bu ideal erkekteki güçlü, zengin, acımasız ve içi boş derken bu kavramların ne olduğuna biraz daha bakacak olursak şunları söyleyebiliriz. Güç ve zenginlik, kapitalist sistemde erkeklik, statü ve güçle ölçülüyor. Bateman dışarıdan mükemmel bir imaj çizerken aslında içsel anlamda yoksunluk yaşıyor. Acımasızlık tarafına bakalım. Bu da hem fiziksel hem de duygusal anlamda ideal erkeğin öne çıkan özelliklerinden biri. Bu özellik, rekabetin ve güç gösterisinin aşırıya kaçmasının bir yansıması olarak görülüyor. İçi boş dedik, peki burada ne demek istedik? Toksik maskülenliğin eleştirisinde önemli bir noktada bu görünürde güçlü ve başarılı erkeğin aslında duygusal derinlikten yoksun, yalnız ve boş kalmasıdır. Ancak burada şuna dikkat edelim. Toksik maskülenlik ve kapitalist düzenin ideal erkek eleştirisi
eleştirel bir perspektifi yansıtır. Gerçek dünyada bu özellikler çok boyutlu ve karmaşık olsa da filmde bu özellikler Bateman üzerinden sembolik olarak sunuluyor. Yani evet, Bateman'ın portresi kapitalist düzenin öne çıkardığı güçlü, zengin ve acımasız erkek imajının eleştirisi niteliğinde ve bu özellikler üzerinden toksik maskülenliğe dair eleştiriler yapılıyor. Bateman sadece kadınları da değil, toplumun en zayıf bireylerini de nesneleştiriyor. Mesela Bateman'ın sokakta karşılaştığı dilenciyi hatırlarsınız. Bu dilenciyi öldürmesi, bunu örnek olarak verebiliriz. Filmde yine rahatsız edici sahnelerden biriydi bu da. Fakat bu sahne sadece bir cinayet değil, aynı zamanda Bateman'ın dünyaya bakış açısını anlamamız için kritik bir noktadır. Sokakta gördüğü dilenciyi öldürmesi, onun sadece acımasızlığını değil, aynı zamanda güç ve mükemmelliğe takıntısını da gösteriyor. Bateman, zayıflığı bir tür hastalık gibi görüyor ve bu yüzden dilenciyi yaşamaya bile layık bulmuyor. Bunu farklı bir dille ifade edecek olursak, Bateman, güçlü ve kusursuz görünme takıntısına sahip biri. Her zaman bakımlı, kaslı, en iyi kıyafetleri giyen biri olmak zorunda. Çünkü bu sistemde kazanan olmak için güçlü görünmek gerekir. O yüzden zayıflık ve acizlik onun gözünde bir tür suçtur. Dilenci, onun algısında en dibi temsil eder ve Bateman onu yok etme ihtiyacı duyar. Çünkü bu durum aynı zamanda onun kendi içsel korkularıyla da yüzleşmesine neden olacak bir şeydir. Devam edecek olursak filmin en ünlü sahnelerinden birini hatırlayalım. Kartvizit sahnesi. Bir grup finansçı birbirlerine kartvizitlerini göstererek üstünlük kurmaya çalışıyor. Bateman'ın suratındaki hayal kırıklığını unutmak çok zor değil mi? Paul Allen'ın kartviziti onunkinden daha iyi. Daha kaliteli kağıt, daha zarif bir yazı tipi ve Bateman buna tahammül edemiyor. Burada bir gerçek ortaya çıkıyor. O ve çevresindekiler insan olarak değil, statü sembolleri olarak var oluyorlar. Güç, bir insanın karakterinde değil, sahip olduklarında ölçülüyor. Kartvizit bir kağıt parçası değil, bir varoluş göstergesi aslında. Ama bu sahnenin Bateman için bir anlamı daha var. O, bileğinin gücüyle ya da zekasıyla değil, sadece statüsüyle değerli olduğunu biliyor. Aslında öyle düşünüyor ve bu kırılma anı, Bateman'ın şiddete yönelmesinin psikolojik tetikleyicilerinden biri oluyor. Tabi burada küçük bir dipnot daha eklemek lazım. Çünkü bileğinin gücüyle ya da zekasıyla değil derken aslında oraya da yine zekasıyla ulaşmış bir insandır. Fakat bu çarkın içerisinde o kadar zehirlenmiş durumdalar ki elde ettikleri hiçbir şey onları tatmin etmiyor. Çünkü elde ederek sadece mutlu olabileceklerini düşünüyorlar. Bu duruma farklı sahnelerden de bakış atacağız tabii. Kartdizi sahnesinde Bateman'ın statü savaşının yanı sıra filmde bunu pekiştiren başka bir detay daha var. Dorsia adlı restoran takıntısı. New York'un en elit restoranı olan Dorsia'ya rezervasyon yaptırmak neredeyse imkansızdır. Bateman ve çevresindeki herkes için Dorsia statü göstergesidir. Paul Allen gibi biri oraya rahatça gidebilirken Bateman asla yer bulamaz. İşin ironik tarafı, Bateman zengin, yakışıklı ve başarılı olmasına rağmen hiçbir zaman tam anlamıyla kazanan biri olamıyor. Hep birileri ondan daha üstün, daha ayrıcalıklı gibi görünüyor ve bu durum onu içten içe kemiriyor. O yüzden Dorsia gibi pahalı ve sürekli yoğun olan bir restorandan yer ayırtabilmesi onun için büyük bir başarı olacaktır ve kendisini değerli hissedecektir. İnsanın kendisini değerli hissedebilmesi için önüne sürülen basit, materyalist şeylerle güçlenebileceği algısı yaratılır burada. Halbuki insanın değeri tam da bunlarla içi boşalır. Bu kimse hiçbir restorana gitmesin ya da iyi bir arabaya sahip olmak istemesin anlamında değildir. Kendi değerini bütünüyle bunun üzerinden yaratmaya çalışması, insanı tamamen kendinden uzaklaştıracak şeyin olduğuna dair vurgu yapılır. Başka bir aşamaya geçecek olursak, Bateman'ın cinayet seçimi rastgele değil. Paul Allen onun için sıradan bir kurban da değil. Aynı zamanda Bateman'ın olmak istediği kişi. Daha iyi bir dairesi var, daha popüler, Dorsia'da rezervasyon yaptırabiliyor. Yani Bateman'ın sahip olamadığı her şeye sahip. Bu noktada Bateman'ın psikolojisini anlamak için yine başka videolarda bahsettiğimiz gibi Lacan'ın arzu kavramına başvurabiliriz. Lacan'a göre insanın arzusu ötekinin arzusudur. Yani birey doğrudan bir nesneyi arzulamaz. Arzusunun şekillenmesi ötekinin neyi arzuladığıyla bağlantılıdır. Bateman da Paul Allen'ın hayatına öylesine takıntılıdır ki aslında onun sahip olduklarını değil, onun toplum tarafından arzulanan statüsünü ister. Bu yüzden onu öldürdükten sonra bile kimliğini kullanır.
Ancak Bateman'ın trajedisi şurada yatıyor. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ötekinin gözünde bir başkası olamaz. Onun statüsünü çalmaya çalışsa da bu statü toplumsal bağlamda Bateman'a ait değildir. Bateman, Paul'un statüsünü arzularken aslında onun da kendine ait özgün bir dünya kurmadığını gözden kaçırıyor. Paul da toplumun ona sunduğu ideal imajın bir parçası. Yani Bateman'ın Paul'a duyduğu hayranlık aslında sistemin bir illüzyonu. Bu yüzden ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bu statüyü gerçekten sahiplenmesi mümkün değil. Çünkü onun arzuladığı şey zaten kendisi için inşa edilmiş. Devam edecek olursak, Paul Allen'ı öldürme sahnesine geldiğimizde, Bateman nihayet gerçekten hissedebildiği bir şey yapıyor. Whitney Houston şarkısı eşliğinde Paul Allen'ı baltayla öldürürken bir coşkuya kapılıyor. Bu sahne onun gerçek dünyayla kurduğu tek bağlantı gibi görünüyor. Acı, üzücü ama maalesef Bateman'ın yaşadığı durum bu. Şöyle bir detay daha vermek istiyorum. Hatırlarsanız Bateman, asistanı ile eve geldiği sahnede Ted Bundy gibi gerçek suçlulara örnek gösteriyordu. Asistanı bunu anlamıyordu ama aslında Bateman'ın bunları anlatması onun cinayet anlayışını ve suçları romantize etme eğilimini ortaya çıkarıyor. Bundy gibi isimler onun için sadece korkulan suçlular değil, aynı zamanda kendi içindeki karanlık dürtüleri yansıtan figürlerdir. Bu referans, Bateman'ın cinayetleri sıradanlaştırarak kendi eylemlerini daha normal hale getirme çabasının bir parçasıdır. Şimdi burada Paul'u öldürme sahnesine geri dönersek, Bateman'ın şiddetini nasıl anlamamız gerekiyor? Bu, sadece psikopatça bir zevk mi, yoksa varoluşsal bir patlama mı? Bateman, kapitalist dünyanın içinde gerçek anlamda var olamadığını hissediyor. Ama öldürerek ben buradayım demek istiyor. Onun için gerçeklik ancak şiddetle mümkün. Film ilerledikçe Bateman'ın psikolojisi çökmeye başlıyor. Öldürdüğü sandığı insanların aslında hayatta olduğu ortaya çıkıyor. Polisler peşine düşüyor, apartman görevlisi cesetleri temizliyor. İnsanlar onu umursamıyor. Başka bir sahnede ise Bateman'ın bu durumunu daha iyi anlayabiliyoruz. Mesela asistanı onun defterini açıyor ve gördükleri karşısında şoka giriyordu. Defterde film boyunca işlediği cinayetlerin grotesk çizimleri var. Ancak burada kritik bir soru ortaya çıkıyor. Bateman gerçekten bu cinayetleri işledi mi, yoksa hepsi sadece bu defterde mi kaldı? Tüm psikopat hamleleri deftere kustuğu bir kurgudan mı ibaretti? Eğer tüm cinayetler gerçekse, asistanı Bateman'dan korkarak kaçması gerekirken bunu yapmıyor. Eğer her şey Bateman'ın hayal gücünün ürünüyse, peki neden defterdeki çizimler bu kadar detaylı? Detaylı çizdiği için mi her şey hayal dünyasında bu kadar net göründü? Yoksa detaylı çizerek gerçek dünyada yapacaklarını mı kurguladı? Burası çok önemli çünkü American Psycho kesin bir cevap vermiyor. Zaten hatırlarsanız filmin sonlarında öldürdüğü kişilerin aslında sakladığı dolapta olmadığı, Paul'un evinin bomboş olduğu görünür. Yani Bateman, Paul Allen'ın dairesini cesetlerle dolduruyor ama sonra geri döndüğünde her şey kusursuz bir şekilde temizlenmiş. Ayrıca burada film kapitalist düzenin bir başka yüzünü de açığa çıkarıyor. Eğer yeterince zengin ve güçlüyse bir insan cinayet bile işlese kurtulabilir mi? Zaten bunu en net gösteren durumlardan biri de Bateman suçunu itiraf ettiğinde kimse ona inanmıyor. Çünkü onun gibi bir elit insana böyle bir suç yakıştırılmıyor. Sonuç olarak Bateman biz miyiz? Bateman bir katil olabilir ama o aynı zamanda sistemin ürettiği bir meta. Tüketim toplumunun bir numaralı kuralı bireyi nesneleştirmektir ve Bateman tam da bu dünyanın içinden çıkmış bir karakter. Dediğimiz gibi filmin son sahnesinde Bateman tüm itiraflarını yapıyor ama kimse ona inanmıyor. Zaten Bateman'ın son cümlesi şöyleydi: "Bu itirafın hiçbir anlamı yok." Burada filmin en büyük ironisi devreye giriyor. Eğer bir toplum zaten ruhsuz, mekanik ve duyarsızsa bir psikopatın varlığı nasıl fark edilir? Daha önce söylediğimizde Bateman cinayetleri işlediğinde pişmanlık duymuyor demiştik. Ama burada, yani özellikle filmin son sahnesinde ciddi bir bunalım yaşadığını görüyoruz. Yaparken, yani cinayetleri işlerken gerçekten pişmanlık duymuyor muydu? Ya da yaptığı tüm cinayetlerin hepsinin toplamında mı böyle bir duygu yaşadı? Ama zaten daha temelde başka bir soru var. Tüm bu yaşadıkları kurgu muydu, yoksa gerçek miydi? Zaten önce bunu anlamamız gerekiyor. Ama tüm bu incelemede sonuç olarak American Psycho sadece bir cinayet hikayesi değil, kapitalizmin bireyi nasıl yok ettiğini ve insanı nasıl bir nesneye dönüştürdüğünü anlatıyor.
Patrick Bateman gerçekten var mı, yok mu? Belki de asıl sorumuz şu olmalı. Bateman sadece bir film karakteri mi, yoksa aslında hepimizin içinde bir parça var mı? Başka bir incelemede ve podcast'te görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.